Merhabalar, örgü anneme hoş geldiniz. Bugün sizlere her mevsim örebileceğiniz, bebek, çocuk ve yetişkin örgülerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz, yapılışı yine kolay olan örneklerden birini hazırladım. Örneğimize hemen yakından bakalım. Bu örneği ben ince bir bebe yünü ve 3,5 numaralı şiş ile ördüm. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Aynı ipin bir de şöyle hemen göstereyim. Yeşil rengini kullandım. Onunla da çok güzel durdu. Bu arada örneğimiz hemen şeması üzerinde de göstermek istiyorum. 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben size anlatım yaparken 18 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 20 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Bu arada şemadan örmek isteyenler için de şemayı Instagram'da paylaşacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen geçelim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şişimi bir defa doluyorum. Ve burada üçlü bir kesim yapacağız. Bunun için ilk 2 ilmeği düz örer gibi alttan alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Ve örmeden almış olduğum bu 2 ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ve ipimi aksi yönde bir defa doluyorum. Arkasından 3 tane ters. 1, 2, 3. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için doluyorum. Yine üçlü bir kesim yapıyorum. 2 ilmeği yine alttan düz örer gibi alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum ve örmeden aldığım ilmekleri öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve aksi yönde tekrar doluyorum. Arkasından yine 3 tane ters. İkinci motifimizi de bitirmiş olduk. Üçüncü motif için doluyorum. Yine üçlü kesim yapıyorum. 2 ilmeği aldıktan sonra bir tane düz örüyorum ve örmeden aldıklarımı şişimin üzerindeki ilmekten atlatıyorum ve aksi yönde dolayıp 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3 ve kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünde ve ikinci sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilk 3 ilmeği ters olarak örüyorum. 1, 2, 3. İpimi arkaya aldım. Burada dolamış olduğumuz ilmek var. Bunu düz olarak örüyorum. Üçlü bir kesim yapmıştık. Bu ilmeği de düz olarak örüyorum ve diğer dolamış olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum. Buraya kadar bir motifi yine bitirmiş olduk. İkinci motif için 3 tane ters örüyorum. Ve 3 tane düz. 1, 2, 3. İkinci motifi de bitirmiş olduk. Üçüncü motif için 3 ters. Ve 3 tane düz. Dolamış olduğum ilmek, kesmiş olduğumuz ilmek ve yine dolamış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin ön yüzüne ve 3. sıramıza geldik. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilk 3 ilmeği ters olarak örüyorum. 1, 2, 3. Şişimi bir defa doluyorum ve yine üçlü bir kesim yapıyorum. İlk 2 ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Ve örmeden aldığım 2 ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ve aksi yönde bir defa doluyorum. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için 3 tane ters örüyorum. Doluyorum. Üçlü kesim yapıyoruz.
Yine ilk 2 ilmeği alıyorum. Bir düz örüyorum ve örmeden aldığım 2 ilmeği yine üzerinden atlatıyorum. Aksi yönde tekrar doluyorum. İkinci motifi de bitirmiş olduk. Üçüncü motif için 3 ters, doluyorum ve üçlü kesim yapıyorum. 2 ilmeği örmeden alıyorum. Bir sonrakini düz olarak örüp örmeden aldıklarımın üzerinden atlatıyorum ve doluyorum. Arkasından kenar ilmeği. Arka yüzümüzde ve 4. sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine dolamış olduğum ilmek, kesmiş olduğum ilmek ve diğer dolamış olduğum ilmek. Bunları düz olarak örüyorum. Arkasından 3 tane ters. 1 2 3. Bir motifi buraya kadar bitirmiş olduk. İkinci motif için yine 3 tane düz, 3 tane ters. İkinci motifi de bitirdik. Üçüncü motif için yine 3 düz, 3 ters. Kenar ilmeği. Arka yüzümüzü de ördükten sonra örneğimizi arkalı ve önlü olarak toplamda 4 sıra örerek bitirmiş olduk. 4. sıramızdan sonra tekrar en başa dönüp örneği tekrar baştan kuruyoruz. Ben burada bir üst motife geçişi tekrar göstermek istiyorum. İlk sıramıza dönüyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şişimi doluyorum ve üçlü kesim yapıyorum. İlk 2 ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz örüp örmeden aldığım ilmekleri üzerinden atlatıyorum. Şişimi aksi yönde doluyorum. 3 tane ters. 1 2 3. Bir motifi bitirmiş olduk. Tekrar doluyorum. İkinci motifimiz için üçlü bir kesim yapıyorum. Aksi yönde dolayıp 3 tane ters örüyorum. İkinci motifi de bitirdik. Üçüncü motif için doluyorum. Üçlü kesim yapıyorum. Aksi yönde dolayıp 3 tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzde ve ikinci sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra 3 tane ters örüyorum. Dolamış olduğumuz ilmek, kestiğimiz ilmek, yine dolamış olduğumuz ilmeği düz olarak örüyorum. Ve birinci motifi burada bitiriyorum. İkinci motif için 3 tane ters, 3 tane düz. Üçüncü motif için 3 tane ters, 3 tane düz. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin ön yüzüne ve 3. sıramıza geldik. 3. sıramızda kenar ilmeğini aldıktan sonra ilk 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Doluyorum. 3 kesim yapıyorum. 2 ilmeği alıyorum. Arkasındaki bir düz örüp örmeden aldıklarım üzerinden atlatıyorum. Ve aksi yönde doluyorum. Bir motifi bitirdik. Tekrar 3 tane ters. Doluyorum. Yine üçlü kesim yapıyorum. 2 ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz örüp
2 ilmeği üzerinden atlatıyorum. Tekrar aksi yönde doluyorum. İkinci motifi de bitirdik. Üçüncü motif için 3 ters doluyorum. Yine üçlü kesim yapıyorum. 2 ilmeği örmeden aldım. Bir düz örüp 2 ilmeği üzerinden atlattım. Dolayıp kenar ilmeğimi örüyorum. Örneğimizin arka yüzünde ve 4. sıramızda kenar ilmeğini aldıktan sonra yine dolamış olduğum ilmek, kestiğim ilmek ve dolamış olduğum ilmek. Bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 3 tane ters ve 3 tersten sonra bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için 3 düz, 3 ters. 3 düz, 3 ters. Ve kenar ilmeği. Örneğimizi ikinci kez 4 sıra daha örerek tekrar ettikten sonra görmüş olduğunuz gibi örneğimiz daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.